Merhaba boğalar, Eylül ayı gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Bu ay sizin için ben neye değer veriyorum, neyi bırakmalıyım ve neyin peşinden gitmeliyim sorularını gündeme taşıyor. Maddi ve manevi değerleriniz, gelir kaynaklarınız ve özdeğer duygunuz köklü bir şekilde dönüşüm geçiriyor. Uranüs ikinci eve geçişiyle birlikte artık sadece para kazanmak değil, değer üretmek, özgün olmak ve zihinsel farkındalıkla kazanç yaratmak önem kazanıyor. Bu arada çek odasınız efendim. Şimdi Eylül ayı giriş enerjilerine bir göz atalım. Güneş Başak Burcu'nda, Güneş'in 5. evinizden geçişi sizin için aşk, yaratış, hobiler, çocuklar ve sahneye çıkmak gibi temaları aydınlatıyor. Bu dönemde daha üretken, daha yaratıcı ve daha sahici bir kimliğe bürünebilirsiniz. Eğer sanatsal ya da sahneyle ilgili işleriniz varsa büyük fırsatlar doğabilir, aşk hayatınız canlanabilir ancak Başak etkisiyle ilişkilerde titizlik, eleştirellik ve kusur arama eğilimi artabilir. Anahtar kelime yarat ama mükemmelliyetçiliğe kapılma olmalı. Ay ise Yay burcunda, bu derin ve kadersel bir etki. 8. evinizdeki ay ortak kaynaklar, borçlar, psikolojik derinliklerle ilgili ancak ayın kuzey ay düğümü ve güney ay düğümü hattına kare yapıyor olması sizi ben mi biz mi çatışmasıyla yüzleştiriyor. Geçmişten gelen kontrol odaklı ve güven temelli korkular, sizi bırakmak istemeyen alışkanlıklar bu ay tetiklenebilir. Anahtar kelime güç savaşlarını bırak, teslim ol, maddi manevi paylaşımı öğren olacak. Merkür ise Aslan Burcu'nda. Merkür bu ay 4. evinizde, ev, aile, geçmiş ve içsel temeller alanını zihinsel olarak aktive ediyor. Bu dönemde ev taşımayı düşünebilir, aile bireyleriyle konuşmalar yapabilir, eski meseleleri gündeme getirebilirsiniz. Aslan Burcu etkisiyle kendinizi aile içinde ifade etmek isteyeceksiniz. Ancak bu ifade tarzı egosal veya ben bilirim havasında olursa çatışmalar doğabilir. Merkür 12. evdeki retro Kiron'a da üçgen açı yapıyor. Sizi geçmişte bilinçaltında oluşmuş değersizlik duygularıyla yüzleştirebilir. Anahtar kelime ailenle barış, iç çocuğunu onar, ev duygusunu ruhunda başlat. Mars ile Terazi burcunda, Yengeç burcundaki Jüpiter'le kare halde. Mars bu dönemde iş ortamınız, günlük düzeniniz ve sağlığınız gibi alanlarda sizi eyleme geçiriyor. Daha çok çalışmak isteyebilirsiniz ama terazideki Mars bazen karar vermekte zorlanır. Ne istediğinizi belirlemeden harekete geçmek sizi yorabilir. Jüpiter 3. evden kare yapıyor. İletişim, kardeşler, yolculuklar ve zihinsel yorgunluk alanında sizi zorlayabilir. Anahtar kelime kendini yorma, daha çok bilgi değil, daha sade yöntemler seni güçlendirir. Satürn ve Neptün Koç burcunda retro pozisyondalar. 12. evdeki bu güçlü gezegenin retrosu, iki güçlü gezegenin retrosu sizi derin bir içsel dönüşüme sokuyor. Satürn burada içsel korkularınızı yapılandırmak istiyor. Belki de ruhsal olarak sorumluluk almanız gereken bir sürece işaret ediyor. Neptün ise sezgisel uyanışı arttırırken aynı zamanda hayal ile gerçekle yüzleşmenizi sağlıyor. Bu dönem terapi, ruhsal çalışmalar, dua, namaz, içe dönüş, affetme gibi konulara zaman ayırın. Bu retro süreçler çok derin temizlik getirebilir. Uranüs ise 2. evinizde duran halde, bu sizin için çok kritik. Uranüs artık 2. evinize geçti ve duran pozisyonda olması enerjisinin çok güçlü çalıştığını gösteriyor. Maddi kazançlarınız, iş yapış şekilleriniz, sahip olduklarınız ve en önemlisi özdeğer duygunuz tamamen değişmek üzere. Teknoloji, dijital dünya, özgün bilgi alanları, bireysel zeka veya eğitmenlik gibi konulardan ani gelir fırsatları doğabilir. Ancak durağan Uranüs aynı zamanda ani kayıplar ya da ani bırakmalar da getirebilir. Anahtar kelime kendine yeni bir değer sistemi kur. Maddi bağımlılıklar seni tanımlamasın olmalı.
Ve Eylül ayına girerken güzel bir uçurtma açı kalıbıyla giriyoruz. Kuzey ay düğümü Jüpiter, Lilith ve Başak arası, Güney ay düğümü Başak arasında gerçekleşiyor. Bu yapı kaderi şekillendiren çok güçlü bir ruhsal potansiyel taşıyor. 11. evinizdeki Kuzey ay düğümü sizi benim gibi düşünen insanlarla bir araya gelme konusunda pozitif etkilerken, Lilith 7. evde ilişkilerde bastırılmış arzular, kıskançlıklar ya da güç oyunlarıyla yüzleşme zamanı diyor. Güney ay düğümü 5. evde sahneye çıkma, dikkat çekme, ego ile hareket etme yönündeki alışkanlıkları artık bırakmalı diyor. Bu uçurtma açı kalıbında anahtar kelimemiz ilişkilerde denge kur, ruhuna hizmet eden arkadaşlıklar ve kolektif bağlar kur. Plüton ise Kova burcunda retro harekette. Bu da mesleğiniz, kariyeriniz ve toplumsal statünüz büyük bir dönüşümden geçiyor demek. Uranüs'te üçgen açı yapması daha özgün, dijital, teknik, zihin temelli bir kariyer yoluna geçişin kapısını açıyor. Maddi kaynaklarınızda büyük bir sıçrama olabilir ama bu sıçrama eski sistemde kalırsanız gelmeyecektir. Anahtar kelime kariyerini geleceğe taşı, yeniye direnme, dönüşüm seni bekliyor. Ve 14 senelik bir etki bu biliyorsunuz. Eylül ayı giriş enerjileri maddi sistemlerinizi gözden geçirin diyor. Artık farklı kazanma yollarını değerlendirme zamanı diyor. Özdeğer duygunuzu bağımsızlaştırın, kendinize güvenin ama değişime açık olun diyor. İlişkilerde gölge yönlerle yüzleşin, kontrol arzusu yerine teslimiyeti seçin, içsel dünyanıza zaman ayırın, dua, meditasyon, terapi çok etkili olacaktır. Yaratıcılığınızı bastırmayın, üretin. Hobiler kazanca dönüşebilir. Teknoloji ve eğitim alanlarını takip edin. Dijital alanda fırsatlar çok güçlü. Efendim Eylül ayı giriş enerjileri bu şekildeydi. Şimdi Eylül astrolojik gündemine geçeceğim. Ondan önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Ve geçiyorum Eylül ayı astrolojik gündemine. Sevgili boğalar, Eylül ayının ilk yarısı sizin için özellikle aşk, çocuklar, yaratıcı projeler ve toplumsal ilişkiler alanında önemli dönüşümler getiriyor. Gökyüzü sizi kalpten yaşamaya ama aynı anda bazı farkındalıkları da kabul etmeye çağırıyor. 5 Eylül'de Mars'ın Jüpiter'le yaptığı kare açı özellikle iş ortamınızla ilgili konularda bazı gerilimleri tetikleyebilir. Günlük düzeniniz, sağlığınız ya da çalışma arkadaşlarınızla olan ilişkiniz test edilebilir. Bugünlerde fazla fedakar davranmak ya da gereksiz risk almak istemeyebilirsiniz ama unutmayın büyüme bazen konfor alanından çıkmakla başlar. Merkür'ün Uranüs'te yaptığı bir kare açı var. Yine aynı gün sizi aşk hayatınızda, hobilerinizde ya da çocuklarla ilgili konularda ani kararlar almaya itebilir. Eğer bir süredir bastırdığınız duygular varsa bu günlerde patlayabilir. İletişimde sivri dilli olmamaya özen gösterin. Sürpriz itiraflar ya da beklenmedik haberler gündeme gelebilir. 7 Eylül'de Balık burcunda bir ay tutulması var. Sizin için arkadaş çevresi, sosyal bağlar ve gelecek hedefleriyle ilgili kadersel bir kapanışı ifade ediyor. Belki de artık ait olmadığınız bir çevreden uzaklaşıyor. Yeni bir topluluğa doğru yöneliyorsunuz. Kalbinizin derininde nereye ait olduğunuzu sorgulayacaksınız. Bazı arkadaşlıklar bitebilir, bazı projeler artık tamamlanabilir. 13 Eylül'de Güneş'le Merkür'ün Başak Burcu'nda kavuşması ve uçurtma açı kalıbı sayesinde aşk hayatınızda ya da yaratıcı süreçlerinizde muhteşem bir farkındalık yaşayabilirsiniz. Eğer bir süredir bir projeye tutkuyla bağlıysanız artık onun meyvelerini toplamaya başlayabilirsiniz. Aynı gün oluşan büyük su üçgeni özellikle sezgisel anlamda size yoğun ilham getirebilir. Hayal gücünüzü somutlaştırmak, sanatsal ya da manevi alanlarda ilerlemek için büyük destek alıyorsunuz. Ayrıca çocuklarla ilgili konularda bu dönemde sizi sevindirebilir.
16 Eylül'de Ay ile Jüpiter kavuşumu var. Size ruhsal bir huzur, içsel güvenlik ve manevi büyüme getiriyor. Meditasyon, yoga, şifa çalışmaları ya da inzivaya çekilmek için harika bir gün olabilir. Güneşin verdiği destekle birlikte zihinsel olarak netleşmek kolaylaşıyor. 18 Eylül'de Merkür Terazi burcuna geçiyor. Artık dikkatinizi iş ortamınıza, sağlığınıza ve günlük temponuza yönlendiriyorsunuz. Ancak Merkür'ün retro Satürn ve retro Neptün'e yaptığı karşıtlık özellikle sosyal çevrenizle olan bazı ilişkilerde kafa karışıklığı ya da geçmişten gelen hayal kırıklıklarını tekrar gündeme getirebilir. Bu dönemde hayır demeyi öğrenmek önemli olabilir. Eylül ayının ilk yarısı sizi duygularınızla, arzularınızla ve ait olduğunuz yerle yüzleştiriyor. Bırakmanız gereken şeyleri bırakın, tutkuyla bağlı olduğunuz şeylere ise yürekten sarılın. Gökyüzü size yeni bir aidiyet alanı sunuyor. Sevgili boğalar, Eylül'ün ikinci yarısı sizin için adeta hayatımın ritmini yeniden kuruyorum dediğiniz bir dönem olacak. Gökyüzü sizi hem aşkta hem işte hem de ruhsal anlamda ciddi farkındalıklara yönlendiriyor. Şimdi durup düşünme, iç sesinizi dinleme ve gerektiğinde yön değiştirmenin zamanı geldi. 19 Eylül'de gökyüzünde oluşan iki büyük uçurtma açı kalıbı sizin için özellikle ilişkiler, çocuklar, yaratıcı projeler ve sosyal çevre alanlarında kadersel etkiler getiriyor. Birinci uçurtma açı kalıbı iç dünyanızla ilgili bastırdığınız arzuları, aidiyet duygunuzu ve geleceğe dair umutlarınızı sorgulamanıza neden olabilir. İkincisi ise iletişim, eğitim, seyahat ve zihinsel faaliyetler açısından yepyeni bir bakış açısı kazandıracaktır. Fikirlerinizi daha geniş bir perspektiften görmeniz mümkün olacak. Yine aynı gün bir yot açı kalıbı oluşuyor. Bu da Tanrı'nın parmağı da denir buna. Aşk hayatınızda ya da çocuklarla ilgili konularda beklenmedik kararlar almanıza neden olabilir. Özellikle sorumluluktan kaçmakla aşırı idealize etmek arasında gidip gelebilirsiniz. Bu süreçte fazla fedakarlık yapmamalı, kendi ihtiyaçlarınızı da göz önünde bulundurmalısınız. 21 Eylül'de Başak Burcu'nda bir güneş tutulmamız var. Parçalı bir güneş tutulması. Sizin için aşk, eğlence, yaratıcılık ve bireysel ifade alanında yeni bir döngü başlatıyor. Ancak bu tutulma bir yandan da retro Satürn ve Neptün'le karşıtlık yapıyor. Bu sizi hayaller ve gerçekler arasında bir denge kurmaya çağırıyor. Tutulma döneminde aşk hayatınızda bir dönüm noktası olabilir. Kararsız ilişkiler netleşebilir ya da yeni bir aşka kapı aralanabilir. Ancak duygusal beklentilerinizle gerçekler örtüşmüyorsa yüzleşmeler kaçınılmaz olabilir. 22 Eylül'de Güneş Terazi burcuna geçiyor. Yani odak, İş, sağlık, günlük yaşam düzenine kayıyor. Bu süreçte çalışma ortamınızda diplomatik bir yaklaşım benimsemeniz gerekebilir. Fakat aynı anda Güneş'in Satürn ve Neptün'e karşıt yapması aşırı yorgunluk ya da motivasyon kaybı yaratabilir. Ruhsal olarak tükenmiş hissediyorsanız bu bir renkli geçici bir etki. Dinlenmek ve bedeninizi ihmal etmemek önemli. Aynı gün Mars'ın Akrep Burcu'na geçişiyle birlikte ikili ilişkilerinizde tutku, derinlik ve belki de kıskançlık temaları ön plana çıkabilir. Partnerinizle aranızda güç savaşları oluşabilir. Fakat bu enerjiyi daha sağlıklı bağlar kurmak için de kullanabilirsiniz. 23 Eylül'de tekrar gökyüzünde bir uçurtma açı kalıbı oluşuyor. Bu defa toplumsal statünüz, kariyeriniz ve aile hayatınızla ilgili yeni gelişmeler dikkat çekiyor. Ne istediğinizi netleştirmeniz ve buna göre sorumluluk almanız gerekebilir. Bu uçurtma açı kalıpları eğer uçurtmayı uçurabilirseniz gerçekten sizi uçurur. O yüzden ne diyor gökyüzü dinlemek lazım. Aynı gün oluşan bir yol taşı kalıbı da var. Bu da yine bakın Tanrı'nın parmağı kalıbı. Gelecek planlarınızda değişiklik yapmanız gerektiğini gösteriyor. Sosyal çevrenizde ani kopuşlar, yeni tanışmalar ya da beklenmedik destekler söz konusu olabilir. Bu bir kadersel yönlendirmedir. Neyin artık size hizmet etmediğini görecek ve onu geride bırakacaksınız. 24 Eylül'de Mars ile Plüto arasında
kare açı var. Sert bir kare. İkili ilişkiler ve ortaklıklarda güç dengelerinin test edileceğine işaret ediliyor. Karşınızdaki kişiyle aranızda bir çekişme varsa bu süreçte patlak verebilir. Özellikle açık düşmanlıklarınızla karşı karşıya gelebilirsiniz. Ancak dürüstlük ve açık iletişimle bu gerilimi yapıcı şekilde dönüştürebilirsiniz. 29 Eylül'de Ay ile Güneş arasında bir kare var. Günlük düzeninizle özel hayatınız arasında denge kurmanız gerektiğini vurguluyor. İş yoğunluğu nedeniyle sevdiklerinize vakit ayıramamak ya da özel meselelerin işinize yansıması söz konusu olabilir. Aynı gün Jüpiter ile Merkür arasındaki kare açı ise aşırı harcamalara, abartılı sözleşmelere ya da büyük beklentilere karşı dikkatli olmanız gerektiğini gösteriyor. Neyse ki retro Uranüs, Neptün ve Plüton arasında uyumlu açılar var. Bu sürecin sadece kriz değil, aynı zamanda ruhsal olgunlaşma için bir fırsat olduğunu söylüyor. İçsel dönüşümümüzü destekleyen bu etkiler uzun vadede sizi çok daha güçlü ve net biri haline getirecek. Özetle sevgili boğalar, bu dönem hayatınızda netleşme, sadeleşme ve içsel dengeyi yeniden kurma zamanı. Aşk, üretkenlik ve ilişkiler alanında bazı testler yaşanabilir ama sonunda sizi daha gerçek, daha sağlam temellere taşıyacak gelişmeler var. Kendinize dürüst olun, acele etmeyin ve sezgilerinize güvenin. Verimli bir ay geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın.